Bugün bir hastam dedi ki, hocam kapının önünde başka bir hastayla tanıştık. Hastalığımız aynı ama tedavilerimiz çok farklı. Peki neden? Ben de ona aynen şunu söyledim. Eskiden kanser tedavileri daha çok tümörün çıktığı organa göre planlanırdı. Mesela akciğer kanseri ise akciğer yönelik tedavi, meme kanseri ise meme kanserine yönelik tedavi verilirdi. Ama artık biliyoruz ki aynı organda gelişen kanserler bile genetik olarak birbirinden çok farklı. Peki bunu nasıl anlıyoruz? Burada karşımıza NGS yani yeni nesil genetik tarama teknolojisi çıkıyor. Bu yöntemle tümörün DNA'sını adeta bir kitap gibi okuyoruz. Hangi genlerde mutasyon var, hangi sinyaller bozulmuş hepsini detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Peki bu ne işimize yarıyor? Bu veriler bize şunu söylüyor. Bu hastanın tümörü şu ilaca daha duyarlı olabilir. Gelin bu durumu çok net anlatan 69 yaşındaki bir hastamın gerçek hikayesi üzerinden gidelim. Şimdi hastamız kolon kanseri yani bağırsak kanseri nedeniyle ameliyat olmuş. Sonrasında da koruma kemoterapisi için bize yönlendirilmişti. İlk geldiğinde acaba başka organlarda da sıçrama var mı yok mu diye PET-CT çektirdik. Şimdi PET'i çekince gördük ki akciğerinde ve karaciğerinde lezyonlar vardı. Özellikle karaciğerdeki lezyon 9 santimde. Yani hastalık sıçrama yapmış. Son evre hastalık olarak geldi karşımıza. Peki biz ne yaptık? Hemen tümörün genetiğine baktık. Ve genetik testlerde BRAF pozitif dediğimiz bir mutasyon saptadık. Bu mutasyon bize ne söylüyor? 1. Bu hastalık nasıl davranacak? 2. Hangi tedaviler bu mutasyonda etkili? Bunu saptadıktan sonra BRAF mutasyonuna yönelik bazı tedaviler var. Bazılarını devlet karşılıyor, bazılarını devlet karşılamıyor. Hastaya bunu sunduğumuzda sadece devletin ödediği ilaçları almak istediğini söyledi bize. Biz de bu durumda kemoterapi ve yanına devletin ödediği bir akıl ilacı ekledik. 3 ay boyunca bu tedavi aldı. 3 ay sonra kontrol ettiğimizde gördük ki hastalık ilerlemişti. Karaciğerdeki lezyon biraz daha büyümüştü. Akciğerdeki lezyonlar da yine biraz daha büyümüştü. Bu durumda tekrardan o BRAF pozitif dediğimiz mutasyona yönelik ikinci bir tedaviye başladık. Bu ikinci tedavide ne yaptık? 3 farklı akıl ilaç kullandık. 2 tanesi hap şeklinde evde kullandı. Bir tanesi damardan serum olarak bizim burada kemoterapi ünitesinde verdiğimiz ilaç. Ve 3 ay sonra tekrar PET-CT çektik. PET-CT'yi şurada gösteriyorum. Aynı şekilde belge olarak da yükleyeceğim. Siz de tek tek okuyabilirsiniz. Peki PET-CT'de ne vardı? O akciğerdeki lezyonlar tamamen yok olmuştu. Karaciğerdeki 9 santimlik kitle ise 1 santime kadar küçülmüştü. Yani doğru hastada hedefe yönelik doğru tedavi verdiğimizde hastalığın seyri tamamen değişebiliyor. Şu anda hastamızın tedavisi devam ediyor. O karaciğerdeki 1 santimlik lezyona da ameliyat olur, radyoterapi, ışın olur, ablasyon olur. Mutlaka bir lokal tedavi vermeyi düşünüyoruz. Hangisi uygunsa ona göre seçeceğiz. İşte kişiselleştirilmiş tedavi tam olarak bu. Bu yüzden herkesin tedavisi birbirinden farklı olabiliyor. Tabii şimdi çoğu kişinin aklına aynı soru gelecek. En baştan o kemoterapi vermesek olmaz mıydı? Ne yazık ki her zaman olmuyor. Kolon yani bağırsak kanserinde bazı durumlarda akıllı ilacın yanında kemoterapi de birlikte vermek zorundayız. Bazı durumlarda da tek başına akıllı ilaç veya tek başına immünoterapi var ama devlet karşılamıyor olabiliyor. Burada da hastanın tercihi söz konusu oluyor. Sizin hastalığınız hangi aşamada ne tedavi alıyorsunuz yorumlara yazın tek tek konuşalım.